Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi yepyeni tesbihlerim geldi. Onları size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi esasen böyle banko gördüğüm bir tesbihim var. Onu böyle yolun ortasında size göstereyim. Öncesinde bir tane 7'ye 11 fıçı kesim tesbihimle başlayayım. Şöyle 7'ye 11 kuka tesbihim var. Kırık imame çalışıldı. Şöyle göstereyim size. Kalın delik çalışıldı. Kesimi fıçı zaten durakları ilk 5'te. Yine de bakalım 7'ye 11. 7'ye 11 fıçı kesim. Günlük çekimler için ideal bir tesbih. Kuka'nın şöyle fazla bir şeyini anlatmaya gerek yok. Kuka yeterince meşhur zaten arkadaşlar. Malzemenin kalitesi, çekim lezzeti gerçekten çok iyi. Bu durumu şöyle izah edebiliriz. Eğer bir bakalit yaptıracak durumunuz yoksa en azından bir kuka yaptırın arkadaşlar. Aşağı yukarı yarı yarıya fiyat fark edecektir. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. El işçiliği yaptırın arkadaşlar. Biraz paranıza kıyın ya da biriktirin. El işçiliği yaptırın. O zaman tesbihin lezzetine varacaksınız arkadaşlar. Daha da durum olmayan arkadaşlara şöyle söyleyebilirim. Bu İznik işi dedikleri bu tarz kukalardan, o boyalı kukalar değil ama bakın kınalı dediğimiz kukalardan değil, saf haliyle bu tarz kukalardan alsalar daha iyi olur. Onların en azından işçilikleri Mısır işçiliklerine göre biraz daha temiz. Onlardan da temin edebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi el işçiliğinin üstüne yok arkadaşlar yani. Gerçekten malzemenin kalitesi kadar işçilik de düzgün olduğu zaman inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu bileşen zaten sizi kendinizden alıyor gerçekten. Yani aklınızın başınızdan alacağı bir duruma getiriyor. Yani bakar mısınız şuna? Kaygan. Çok güzel. Çok güzel. Çekim aralığını çok beğenmedim. Çünkü bana göre değil. Bir tık daha uzun olsaymış. Tam benim çekim aralığıma göre. Ama tabii herkesin çekim aralığı aynı değil. Evet. Kuka'nın sesini, dokunuşunu, hissiyatını aşağı yukarı insanların çoğu bilir. Çünkü malzeme fiyatı uygun olduğu için tesbih olarak da birçok kişinin ulaşabildiği bir tesbih olduğunu söyleyebilirim. Tabii el işçilikleri biraz daha bir üst sınıfa giriyor artık. Evet. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Ya böyle güzel tesbihi olanların derdi olmaz zaten arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane de evet atlamayalım. Şimdi dediğim şöyle bir ekstra bir tespihim var. Hatırlıyorsanız iki renk S93 malzememizin son kalan parçasıyla abimizin tekine 45'li tesbih yaptık. Son parça olduğu için bütün malzemenin kullandığımızdan malzemede hafif renk geçişleri olduğu için usta da o renkleri ayırarak yapmış. Tabii bunu abimiz şöyle yapabilir. Bu S93 malzememizin son parçasıydı. Başka yok. Karışık da dizebilir. Usta böyle ayrı ayrı dizmeyi tercih etmiş. Ama abimiz karışık dizebilir. Ona kalmış. Şöyle de bir bakalım. Oy, of. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Süslenip püslenip gelmiş ya. Süslenip püslenip gelmiş. 100 yıllık tesbih gibi duruyorsun. Sen neyin nesisin böyle ya? Sen nasıl bir afetsin böyle ya? Şu güzelliğe bakın. Hatırlıyor musunuz bu malzemeden bahsettik. Bu malzeme bildiğimiz tıraşlanmış Osmanlı sıkması gibi çıktı demiştik. Gerçekten malzeme harika. Şöyle detaylarını tekrar bakıyoruz. Kısa tok imame. Yapan ustamız Süleyman Usta. Arkadaşlar Trabzon temsilcimiz aynı zamanda Süleyman Güler ustamız yaptı. Şöyle detaylarına bir de bakayım. Ay. Alt renklerinde bakalım.
Görüyor musunuz nasıl tıraşlanmış malzemeye benziyor. Dokunuş ve hissiyat harika. Bunlardan istedim, inşallah gelir arkadaşlar. İnşallah gelir arkadaşlar. Malzeme harikaymış. Çok güzel çıktı. Çok orijinal çıktı. Şimdi bunun ölçüsüne bir bakalım. 10'a 10 fıçı kesim eski usul bir tesbih. Sahibine hayırlı olsun. Abimiz biraz uzun süre geçti. Biraz beklettik. Çünkü bundan siparişler vardı. Sırasıyla yapılmasını bekliyorduk. Ahmet Usta'dan gitti Süleyman Usta'ya haliyle. Biraz süreç uzadı. Abi kusura bakma, hakkını helal et. El işçiliklerinde biliyorsunuz böyle bir zaman sıkıntımız var. Özellikle mesela bu kampanya yaptığımız dönemlerde sene başında yaptığımız kampanyanın siparişleri bile hala bitmedi. O yüzden yine arkadaşlardan özür diliyoruz ve onlardan biraz sabır göstermelerini bekliyoruz. Bizi anlayışla karşılasınlar. Çünkü ustalara biraz az bir şey yüklendiğimizde inanın kafaları karışıyor. İşler daha kötü gidiyor. Lütfen biraz sabredin. Tesbihlerinize kavuşmakta sabırsızlanıyorsunuz. Bunu biliyorum. Yani sizin heyecanınızı hissedebiliyorum ama ve anlıyorum sizi. Ama arkadaşlar inanın bize bakan yönüyle biraz zor. Sırasıyla gitmeye çalışıyoruz. Lütfen biraz sabredin arkadaşlar. Hepinizin tesbihi Allah'ın izniyle gelecek. Bazen şöyle bir durum da yaşanıyor arkadaşlar. Malzemelerden sipariş aldığımız oluyor. Malzemenin sonuna geliyoruz. Bazılarına yetmiyor. Bu durumda da sizden ciddi anlayış bekliyorum. Konusu açılmışken söyleyeyim. Hem de abinin tesbihi üzerine konuşuyoruz. Arkadaşlar böyle durumlarda da lütfen anlayış gösterin. Bazen bazı abilerimiz biraz böyle agresif davrandıkları oluyor ama haliyle istediği olmazsa sıkıntı oluyor. Biz de sırasıyla gidiyoruz. Bakıyoruz bazen hesaplarımız tutmamayabiliyor. Çünkü kalıp olduğu için. Malzeme bazen yetmemeyebiliyor. Size daha güzel malzemeler de yaparız. Farklı malzemeler de yaparız. Yeter ki moralinizi bozmayın arkadaşlar. Çünkü bu malzemelerin hepsi birbirinden güzel. İnanın önünüze bir böyle bir çuval koysak, içinde tesbih dolu alsa, gözünüz kapalı hangisini alsanız beğeneceksiniz. İnanın gözünüz kapalı hangisini alsanız o sizin için en iyi tesbih olacak. Bundan emin olun. Çünkü malzeme mükemmel arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Yeryüzünde böyle bir malzeme yok arkadaşlar. Eskisiyle, yenisiyle istediğinizle kıyaslayın arkadaşlar. Yok böyle bir malzeme. Yok böyle bir malzeme. Bu yüzden bu malzemenin adı artık pala malzeme arkadaşlar ya da İngilizcesi pala stone diyoruz. Pala deyip geçiyoruz arkadaşlar. Malzemeniz pala mı değil mi? Yani bunun üzerine konuşalım. Başka bir şey hiç konuşmaya gerek yok. Malzemeniz pala değilse hiç muhabbetini bile yapmaya gerek yok. Ya palayı konuşacağız ya da diğerlerini arkadaşlar. Konuyu siz belirleyin. Ya işte böyle. İşte böyle bir malzeme arkadaşlar. Şimdi bunu da koyduk buraya. Harika. İnanın bir meclise gittiğinizde bizde çok oluyor. Mesela cenazelerde, düğünlerde çok oluyor. İnanın kaç tane insan biliyorum sadece tesbihimi çekmek için yanıma yaklaşıyor. Sadece dur ver bir iki tane çekeyim diye yanıma yaklaşıyor. Gerçekten tesbihin güzelliği bu kadar bilinen ve sevilen bir özelliğe sahip, çekim lezzetine sahip. İnsanlar senin elindeki tesbihi çekebilmek için sana yanaşıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Harika bir şey ya. Ben kendimden biliyorum. Sizi görmedim, duymadım. Siz kendinizi daha iyi biliyorsunuz. İnanın yaşarsınız bunlar arkadaşlar. Muhakkak yaşarsınız. Bak vaktiyle bir abi söylemişti. Abi Manisa'da mıydı abi? Abi tesbihimi insanların yanında çıkaramıyorum. Herkes benim tesbihimi istiyor demişti. Peki dedim onların tesbihi yok mu? Var ama abi senin tesbihin farklı diyorlar dedi. Herkes benim tesbihten istiyor. Ben de tesbihimi zor saklıyorum diyordu zamanında. Evet. Demek ki benden önce diyenler varmış. Harika. Bu tesbihimizde bir kuka ve bir narçıl olmak üzere bir damat bir gelin. Hep öyle
yorumlamıştık. 5'e 9 gibi arkadaşlar. 5'e 9. Bir gelin bir damat gibi yorumlamıştık bunları. Bu gelin ve damadımız hem pala frenli. Videoya çekmek birkaç gün oldu geleli. Videoya çekmek bugün nasip oldu. Beraber sunalım. İkisinin de ölçüsü aynı. Pala fren ikisi de. Kısa imame. Kendisine göre kalın delik. Fıçı kesim arkadaşlar. 5'e 9 ölçülerinde. Tatlı mı? Tatlı. Malzeme ilk geldiğinde şeyi açarken bayağı beğenildi. Ne kadar tatlı, ne kadar şirinmiş. Evet. Günlük çekim için çok güzel. Şöyle bakın şöyle. Biz de görsel alalım. 5'e 9 günlük çekim. Bazen bunların boyu şey olabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir 1 lira koyalım oraya. Temizini seçmeye çalışıyorum ama temiz var mı? Şöyle bereketli olsun diye. Bak şu parlak, biraz daha parlak. Şu. Bakın boyu bu arkadaşlar böyle. Küçük bir tespihimiz. 5'e 9. Narçılımızı da koyalım yanına. Bu ikisi sahipsiz arkadaşlar bu arada. Bu ikisi sahipsiz. Bunları sahiplenebilirsiniz. Gayet de küçükler zaten. Sevgiye ve muhabbete ihtiyaçları var. Korunmaya ihtiyaçları var arkadaşlar. Bu iki minimizi sahiplendirelim. Boşta kalmasın. Hatta bir kişi de alabilir. Hem bir kuka hem bir naçıl el işçiliği. Güzel. Çok güzel. 1 liramızı da koyalım böyle. Boyları bir görün. Sevmiyorum böyle şeyler aslında. Bu içinde para olması ya da başka bir şey. Sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor da. Bazıları diyor koy çakmağı koy boyu görelim. Şeyi koy boyunu görelim. Çakmak biraz daha mantıklı. 1 lira nedir arkadaş? Evet. Çakmak daha güzel durdu. Ben çok beğendim. Çakmakta bakalite benzer yapısı var ya. Şu bakın şu yapıya bakın. Güzel değil mi? Güzel bir yapısı var. Bu da güzel oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.